Şu anda nefes aldığınız hava, gökyüzünde gördüğünüz bulutlar, yüzünüzde hissettiğiniz rüzgar ve gezegenimizin neredeyse bütün hava olayları, hepsi dünya atmosferinin yalnızca tek bir katmanında gerçekleşiyor. İnsanlık binlerce yıl boyunca gökyüzüne baktı. Fırtınaların nereden geldiğini, yağmurun nasıl oluştuğunu, yıldırımların neden çaktığını anlamaya çalıştı. Ancak bugün biliyoruz ki bu devasa atmosferin büyük bölümü aslında oldukça sessizdir. Hava olaylarının gerçek sahnesi, atmosferin en alt katmanında yer alan ince bir bölgedir. Adı troposfer. İlk bakışta kulağa sıradan gelebilir. Sonuçta hepimizin içinde yaşadığı katmandan söz ediyoruz. Fakat troposfer, dünyayı yaşanabilir bir gezegen yapan mekanizmaların merkezinde yer alır. O olmasaydı ne yağmur olurdu, ne iklim sistemi, ne de bildiğimiz anlamda yaşam. Troposfer kelimesi, Yunanca değişim veya dönüşüm anlamına gelen tropos sözcüğünden gelir. Bu isim tesadüf değildir. Çünkü atmosferin hiçbir yeri burada olduğu kadar hareketli değildir. Sürekli yükselen ve alçalan hava kütleleri, oluşan bulutlar, gelişen fırtınalar ve durmaksızın taşınan enerji, troposferi adeta yaşayan bir sistem haline getirir. Bu katman dünya yüzeyinden başlar ve kutuplarda yaklaşık 8 kilometreye, ekvator çevresinde ise 17 ila 18 kilometreye kadar uzanır. Troposferin kalınlığının her yerde aynı olmamasının nedeni dünyanın enerji dağılımıdır. Ekvator daha fazla güneş enerjisi aldığı için hava daha güçlü şekilde yükselir ve atmosfer yukarı doğru genişler. Kutuplarda ise daha soğuk hava atmosferi sıkıştırır. İlginç olan şu ki, atmosferin toplam kalınlığı yüzlerce kilometreyi bulmasına rağmen, atmosfer kütlesinin yaklaşık %75'i troposfer içinde bulunur. Su buharının ise neredeyse tamamı bu katmandadır. Bu nedenle yağmur, kar, dolu ve bulutlar yalnızca burada oluşabilir. Troposferi anlamanın en iyi yolu sıcaklık değişimine bakmaktır. Günlük hayatta yükseldikçe güneşe yaklaştığımız için havanın daha sıcak olması gerektiğini düşünebiliriz. Oysa gerçekte tam tersi olur. Bir dağın zirvesine çıktığınızda sıcaklık düşer. Bunun nedeni atmosferin doğrudan güneş tarafından değil, büyük ölçüde dünya yüzeyi tarafından ısıtılmasıdır. Güneşten gelen enerji önce kara ve okyanus yüzeyleri tarafından emilir. Daha sonra bu yüzeyler aldıkları enerjiyi tekrar atmosfere aktarır. Bu yüzden troposferin alt kesimleri üst kesimlerinden daha sıcaktır. Ortalama olarak her kilometrede sıcaklık yaklaşık 6,5 derece azalır. Bu sıcaklık farkı troposferin motorudur. Yüzeye yakın sıcak hava genleşir ve hafifleyerek yükselir. Yükselen hava genişledikçe soğur. Eğer içinde yeterli su buharı varsa, belirli bir yükseklikte yoğunlaşma başlar ve bulutlar oluşur. Yükselme devam ederse, küçük bulut kümeleri dev fırtına kulelerine dönüşebilir. Bazı yaz günlerinde gökyüzünde yükselen dev beyaz bulutlar görürüz. Bunlar, cumulonimbus adı verilen devasa fırtına bulutlarıdır. Yükseklikleri bazen 15 kilometreyi aşabilir. İçlerinde güçlü dikey hava akımları, şiddetli yağışlar, dolu taneleri ve yıldırımlar meydana gelir. Aslında her yıldırım, troposfer içindeki enerji transferinin göz kamaştırıcı bir sonucudur. Ancak troposfer yalnızca hava olaylarının gerçekleştiği bir sahne değildir. Aynı zamanda dünyanın iklim sisteminin merkezidir. Okyanuslardan buharlaşan su atmosferde taşınır. Bulutlara dönüşür. Yağış olarak yeniden yeryüzüne iner. Bilim insanlarının su döngüsü adını verdiği bu süreç, yaşamın devamlılığı için kritik öneme sahiptir. Troposfer, bu döngünün taşıyıcı ağıdır. Bunun yanında dünyanın enerji dengesi de büyük ölçüde burada düzenlenir. Sera gazları olarak bilinen karbondioksit, metan ve su buharı gibi gazlar troposferde yoğunlaşır. Bu gazlar, yüzeyden yayılan ısının bir kısmını tutarak gezegenin aşırı soğumasını engeller. Eğer doğal sera etkisi olmasaydı, dünyanın ortalama sıcaklığı yaklaşık -18 derece olurdu. Bugünkü yaklaşık 15 derecelik ortalama sıcaklık yerine çok daha sert
ve büyük ölçüde yaşama elverişsiz bir gezegenle karşı karşıya kalırdık. Fakat aynı mekanizma hassas bir dengeye dayanır. Sanayi devriminden bu yana insan faaliyetleri atmosferdeki sera gazı miktarını artırıyor. Bu değişim en doğrudan troposferde gözlemleniyor. Küresel sıcaklıkların yükselmesi, yağış düzenlerinin değişmesi ve daha sık görülen aşırı hava olayları bu katmandaki enerji dengesindeki değişimlerle yakından ilişkili. Troposferin üst sınırında ise görünmez bir geçit bulunur. Bilim insanları buna tropopoz adını verir. Tropopoz, troposfer ile onun üzerindeki stratosfer arasındaki sınırdır. Bu bölgede sıcaklığın düşüşü durur ve atmosferin davranışı değişmeye başlar. Troposferdeki çalkantılı hareketler büyük ölçüde burada sona erer. Yolcu uçaklarının çoğu bu sınıra yakın yüksekliklerde uçar. Bunun nedeni yalnızca daha ince hava değildir. Aynı zamanda hava olaylarının büyük bölümünün altında kalınmasıdır. Böylece daha sakin ve daha verimli uçuş koşulları elde edilir. Bugün meteoroloji uyduları, hava balonları, radar sistemleri ve süper bilgisayarlar sayesinde troposferi her zamankinden daha ayrıntılı inceleyebiliyoruz. Ancak buna rağmen hala tamamen çözülememiş sorular var. Bulutların iklim üzerindeki kesin etkileri, aşırı hava olaylarının gelecekte nasıl değişeceği ve atmosferik süreçlerin karmaşık etkileşimleri hala yoğun araştırmaların konusu. Çünkü troposfer, ilk bakışta sıradan görünse de aslında dünyanın en dinamik bölgelerinden biridir. Her nefeste onun içindeyiz. Her yağmur damlasında onun izleri var. Her fırtına, her bulut ve her gün doğumu onun sahnesinde gerçekleşiyor. Belki de gökyüzüne bir sonraki bakışınızda yalnızca bulutları görmeyeceksiniz. Onların ardında gezegenimizi yaşanabilir kılan görünmez bir makineyi de fark edeceksiniz. Ve o makinenin adı troposfer.